Herkese selamlar. Kalimera. Evet, Güldeniz'in Kalimera'sından da anlaşılacağı üzere biz Yunanistan'a doğru bir yolculuğa başladık. Ama ne yapacağımızla ilgili en ufak bir fikrimiz yok. Biz sadece bugün Arife günü. Onu Bugün, mu evet. söyleyecektim? Onu mu söyleyecektim? bugün Arife günü. Biz normalde işte bir Kurban Bayramı dönemindeyiz şu anda, tatil dönemindeyiz. Arkadaşlarımız geldi bizim şehir dışından. Biz pek bir plan yapmayacaktık. Hatta bugün de Güldeniz öğlene kadar arkadaşlarımızla birlikteydi. Ben evdeydim. Sonra Güldeniz gelince birdenbire ben bir Sofya'ya mı gidelim trenle? Ne yapalım işte yakınlarda bir yere denize mi girsek falan diye hesap ederken Schengen'in de verdiği yetkiye dayanaraktan Güldeniz geri gelmez dedim ki hazırlan çıkalım. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Bir gidelim hani. Herkes zaten şu anda Yunanistan'da bütün Instagram'dan, YouTube'dan takipleştiğimiz arkadaşımız diye gördüğümüz herkes zaten şu anda o bölgede olunca biz de çıktık. Karavanı yanımıza almadık çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz. Garanti olsun diye yanımıza çadırımızı aldık biz. Hani belki bir yerde kamp atarsak çadırda en azından kalırdı gibi. Genel olarak planımız gezmek üzerine. Yani hani bir yerde uzun uzun konaklamak değil de hani gezmek üzerine bir plan yaptık. Şimdi Tekirdağ'dan çıktık. Biz yavaş yavaş İpsala sınırına doğru gidiyoruz. Bu arada biz de ilk defa arabayla yurt dışına çıkıyoruz. Bizim için de yeni bir tecrübe. Nasıl yapacağımızı yolda artık göreceğiz. Evet. Sizlerle de bunları paylaşacağız. Belki minik bir rehber olur. Büyük bir ihtimalle sınırı geçtikten sonra Dede Ağaçlı saatimizin de var. Saat şu anda 7'ye yaklaşıyor. Bizim sınırı geçmemiz büyük bir ihtimal 9-10'u bulur gibi planlıyoruz hani. O kadar bulur mu ya? Şimdi bir saat yolumuz var neredeyse. Bir saat yolumuz var. Sınırı geçmemiz de 1,5-2 saat süreceğini düşünüyorum. Baktığın zaman saat 10 oluyor zaten. Ama o tarafta trafik gibi bir yoğunluk göstermiyor herhalde değil mi? Bekleriz diye mi söylüyorsun? Sınırda hem Türkiye'den geçerken hem de Yunanistan'dan geçerken gümrük sırası bekleyeceğiz ya. Evet ama yine de hani bir yoğunluk yok diye tahmin Yani. ediyorum da o yüzden dedim. Bilmiyoruz işte ben de bilmediğim için tahminimizi yürütüyorum. Neyse göreceğiz. Göreceğiz zaten hani onların hepsini şey yapacağız. Dediğim gibi hani bir Dede Ağaç'ta büyük bir ihtimalle ilk dururuz. Oradan sonra Selanik'e geçeceğimizi biliyoruz ama Selanik'te ne yapacağız? Hani neydi? Haltikidiki. Halkidiki. Haldikidi. Haldiki. Ya ben de söyleyemem. Haldiki değil. Hal Öyle değil mi? öyle bir şey işte o hani herkesin kampa gittiği güzel kamp Amatis'in olduğu yerin o taraflara mı gideriz? Galiba. Hiç ismi söylemiyorum. Bak Midilli'de de böyleydi. Montajı yapıyorum Midilli'de. Yani o kadar kötü söylemişim ki hani sonra Google'dan bakıp ben isimleri yerleştirmeye çalışıyorum. Pardon şu güneşim gözlüğü bir takmak zorundayım. İsimleri yerleştiriyorum Google'dan ama hani benim söylediğimle hiç alakası yok söylediğimiz yerlerin. O tarafa doğru geçeceğiz ama herhalde şu anki görsele göre biz büyük bir ihtimalle Selanik'te Airbnb'den bir yer kiralarız gibi gözüküyor. Selanik'i gezip o Halkidiki'ye gideriz geliriz gibi. Belki de oradan başka bir yerlere artık geçeriz gibi bir plan var ama yani sadece teorisel olarak gidiyoruz. Plan aslında yok şu anda. Arabayı da ben bir ufak bir şoför değişikliği yaptı. Karavansız olmanın avantajını kullanaraktan arabayı Güldeniz'e kilitledim. 1 saat kadar da o kullanacak. Ondan sonra bakacağız artık. Var mı Güldeniz Hanım eklemek istediğiniz bir konu? Yok bakalım nasıl olacak. Meraklardayız biz de. Bu arada Türkiye'de her yer çok yoğun diye Yunanistan'a gidelim dedik. Ya plan şöyle çıktı aslında. Yunanistan da yoğun bu arada muhtemelen. Gideceğimiz bölgelerde bir sürü turist vardır diye düşünüyorum. Biz dediğim gibi hani arkadaşlarımız olduğu için uzun bir plan yapamadık. Yani böyle Akdeniz'e, Ege'ye kaçabilme gibi bir imkanımız olmadı. Ne yapalım derken yakınlara baktık. Pek bir yer bulamadık kalabalıktan kaçmak. Ne güzel bir karavanmış bu. Kalabalıktan kaçmak için yakınlarda bir yerlere bakalım diye. Çok da kalabalığa girmeyelim istedik. Onda da bu yer bulamadık. Kamp alanlarını desek çok istemiyoruz o tarz yerlerde kalmayı. Biliyorsunuz artık hani kamp alanlarını mümkün mertebe kullanmamaya çalışıyoruz genel olarak. Fiyatları da bu arada saçma sapan artmış kamp alanlarının. Yani artık her şeyin fiyatı arttı. Öyle olunca ne yapalım derken hani böyle günübirlik bir yerlere, yakın bir yerlere mi kaçsak, ormana mı gitsek, arada kaldık. Son dakikada böyle Sofya Ama treni... hava da güzel ya böyle. Bir deniz insanı çekmiyor ya. Ya bir denize ihtiyacımız var hani çünkü... Hiç girmedin çünkü denize. Ya tamam. Denize ihtiyacımız var diyerek yapmayayım yani. Hava güzel. Hava güzel, denize gireceğiz. Girmek güzel olur. Daha yeni girdin denize.
Nerede girdim ya? Ha, Kaş'ta girdim. Doğru, Kaş'ta. Biz aradık. Tatilden döneli ne kadar oldu? Ee, Bir ay olmadı Bir daha. ay olmadı. Biz arada sizin görmediğiniz bir aileyle Kaş gezisi yapmıştık bu arada bir hafta kadar da. Şeyden sonra, Midilli'den sonra bir hafta biz Kaş gezisi yapmıştık. Ondan bahsediyor Güldeniz. Öyle bir durum var. Hani bir denize girmeli, yani çok güzel bir zaman denize girmenin. Öyle bakalım işte, yani dediğim gibi çok bir planımız yok. Göreceğiz. Tam olarak bu sefer doğru söyleyeceğim atasözü. Ay, Yok. Yok. Kervan. Yolda düzülür. Ben seni Ha, tamamlayayım. tamam. Yok, sinek. Bir de arabaya bir tane minik sinek girmiş. Hani öyle bir durumumuz var açıkçası şu anda. O zaman bakalım. Sınırda geçiş sırasında büyük bir ihtimalle açarım tekrar. O zaman görüşürüz. Evet, önemli tecrübeler onlar. Biz de bilmiyoruz şu an. Yeşil sigortayı falan orada yapacağız. Ha, bu arada onu da yapmadık. Yani Yapmadık. orada Yani ben eve geldim ve telefonla konuşuyordum. Hadi kapat bir şey söyleyeceğim falan diye tutturdu. Sonra meğerse Yunanistan'a bir de bana güveniyor musun falan diye konuşmaya başladı. kilitledim komple. Bütün teorileri yani Bana bütün güveniyor cümle musun? şey yapmadım. Yani geri kalan yeşil sigorta falan konularını da zaten aldıktan sonra sınırdan alabiliyoruz. Aldıktan sonra anlatırız zaten onları. Zaten sınırda bol bol zamanımız olacak gibi gözüküyor diye düşünüyorum ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah olmaz da. Bakalım ya. Tamamdır o zaman. Haydi ben kapattım, sınırda görüşürüz. Görüşürüz. Kalimera. Teknik olarak Yunanistan gezimizin ikinci gününden herkese selamlar. Biz şu an neydi buranın adı? Halkidiki. Halkidiki'nin Kassandra. tarafının Afios bölgesindeyiz. Plajların olduğu bir bölge burası. Bu tarafa doğru geldik. Biz dün sizle en son kamerayı sınırı geçtikten sonra kapatmıştık. Sınırı geçtikten sonra biz Dede Ağaç'a dümdüz girecektik ilk başta ama Dede Ağaç çok yakındı. Yani hani Evet, bayağı yakındı. sınırda biz bu arada dün çok kısa zamanda geçince orada durmak istemedik. Biraz daha devam edelim dedik. Şeye doğru geçtik. Kavala, kurabiyeye. Kavala'da yemeğimizi falan yedikten sonra biz ondan sonra o geceyi Kavala'da geçirdik. Hı hı. Sabah erkenden yola çıktık. Yani hedefimiz çünkü Selanik'e varmaktı. Yani en azından öyle bir varış noktası ayarlamaya çalıştık Yani kendimize. aslında plansız çıktık özetle de yolda plan yapa gidiyoruz. Kavala'dan sonra Selanik'e devam ederiz diyorduk. Sonra Halkidiki'ye bölgesine bir denize bakalım dedik haliyle. Yol üzerinde de olduğu için rotayı şu anda buraya çevirdik. Burada işte böyle birkaç denize girip tekrardan Selanik'e doğru devam edeceğiz. Saat şu an 1'e yaklaşıyor. Biz buraya saat 12 gibi falan 12 geldik gibi herhalde. 12'ye doğruydu. Yolda bir yerde durduk, bir şeyler yedik, kahvaltı falan yaptık. Ondan sonra şimdi burada denize girdikten sonra bir şeyler içer falan tekrardan yolumuza devam ederiz. Şimdi denizle ilgili şöyle bir şey göstermek istiyorum. Hani kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şurası şöyle sığ bir nokta gibi gözüküyor. Benim boyum 1.84 ve burası benim boyum. Yani o kadar bir berraklık ve temizlik var. Ha, şurada bir de balık var. Acaba kameraya yansır mı? Oldukça güzel böyle mavi renk olarak şöyle anlatayım, söylemeye çalışayım. Kaputaş plajının rengiyle aynı deniz. Oldukça güzel ve şu anda inanılmaz, yer yer soğuk akıntılar olsa da oldukça ılık bir deniz. Yani çocuklar için de çok uygun. Mantık şöyle oluyor. Giriş ücreti yok. Kişi başı 25 euro gibi bir
ödeme yapıyorsunuz. Yiyeceğiniz bunun içerisinden düşüyor. İşte bir ana yemek, bir içecek gibi bir şeye tekabül ediyor. Bir ana yemek hatta, yani bu ana yemekten kastımız da bu arada şey İyi falan bir değil yani hani Et gibi tabii bir tabii yemek. yani şeyden bahsetmiyoruz. Hamburgerdir, böyle ufak, böyle ne bileyim, Pizzadır vesaire gibi değil de daha böyle düzgün bir yemek, hani işte büyük bir tabak büyük diyelim. bir tabak, yani doyuracak bir tabak. 2 tane de yani 5'er Euro'dan 2 tane de içeceğinizi de içebilirsiniz yani burada rahat bir şekilde gelebilir. Yani hani 25 Euro şey gibi gözükse de, hani yüksek gibi, TL'ye çevirdiğimiz zaman yüksek gibi gözükse de karşılığında ciddi bir yiyecek içecek alabildiğiniz için hani ilgilenilebilir bir mekan. Yani onun dışında gelip kendinize bir şezlongda vesaire oturabilirsiniz zaten. Hani Yunanistan plajlarında öyle bir durum yok. Zaten hani burada duş vesaire, giyinme kabini, tuvalet falan var. Hani o yüzden hani isterseniz kendinize gelebilirsiniz. Ay, Düşüyordu. Onun haricinde yani burası çok güzel bir deniz bu arada. Hani eğer bu taraflara bir yolunuzun geçme gibi imkanı varsa güzergahın Evet, üzerinde denize girmek için güzel bir nokta burası. bir girilip bir saat takılınıp dönülebilir yani. Hani çünkü zaten ihtiyacınız olan her şey var. Duşlar, şeyler, hani yani bir yerde oturmak zorunda, şezlong kiralamak falan zorunda da değilsiniz. Bütün her şey imkanı var şu anda. Biz şimdi tekrar bir denize girer, bir şeyler atıştırıp Selanik'e doğru yola çıkarız. O zaman Selanik'te ekstradan bir şey olmazsa Selanik'te görüşmek üzere. Biz şimdi Afilos'tan, o az önce gördüğünüz videoda denize girdiğimiz yerden yola çıktık. Videoyu kapatırken Selanik'te görüşürüz demiştik ama şimdi yaklaşık bir saat yolumuz varken şu anlatmayı unuttuğumuz konu vardı. Unutmadık. Hemen kendini suçladın. Ben hemen kendimi Unutmadık. Daha sonra anlatacağız dediğimiz konuyu anlatalım istedik. Ya şimdi anlatayım erkenden de, diyorum ki videonun ortalarındayken, çünkü insanlar videoyu gidiyorlar, sonra önemli konuyu atlamış oluyorlar. Bari en azından o arada bunları şey yapmış olayım ve hafiften de sitemde bulunmuş olayım. Ne sitemi? Yani videoyu erken kapatıyorlar. Sitem. Demek ilgi çekici değiliz. Değilim. Bir de şeyden bahsedelim hazır şuradayken, şu abone olma işlemini falan yapalım. %97'ler abone olmayan izleyicimiz var. Onların bir kısmını getirsek çok güzel olur yani, abone haline getirsek. O yüzden şu aşağıdaki abone ol butonuna falan bir basarsanız Yapıyor sevinirim. musun burada? Trink. Trink gelir ya, o zil. O zili de bir standart oturtturamadım. Tamam, şimdi yararlı bilgilere geçelim. Evet. Nasıl geldik, nasıl oldu, Oldu. Onu anlatalım. Şimdi bir defa biz hiç programlı çıkmadığımızı söylemiştik. O yüzden aslında çok objektif bir şekilde anlatıyor olacağız bunları. Hiçbir şey planlamadan yola çıktık. Şansımıza hani Arife günü olduğu için zaten bir kalabalık olmamasını bekliyorduk. Bütün o geçiş işlemi, Türkiye artı Yunanistan'daki bütün gümrük işlemleri toplam yarım saat sürmedi bile. Hatta yeşil sigortayı Türkiye sınırından geçerken yaptık. O sırada arabayı ben kullanıyordum. Hüseyin işte işlemleri halletmeye gitti. Bir ara sıradan çıkmayı düşündüm. Çünkü o kadar hızlı ilerliyor ki ve çok az insan var zaten. Sıra bize geliyordu. Yani diğer insanları orada bekletmemek adına sıradan çıkmayı düşünüyordum ki Hüseyin o sırada geldi Allah'tan. Burada hemen dur diyeyim. Bildiğiniz yurt dışına çıkış için, araçla çıkış için araçlarımıza yeşil sigorta diye bir şey yaptırmamız gerekiyor. Bunu Touring yapıyor. Yani Touring ne deniyor? Touring'den yapılıyor. Touring diye bir kurum var Türkiye'de bu arada. O yapıyor. İpsala sınır kapısında ve diğer sınır kapılarında da bu Touring kurumu var. Yani hani nereden yaptıracağız diye düşünmenize gerek yok. Türkiye'nin her yerinde de fiyatı aynı. O yüzden hani çok kasmaya gerek yok. Direkt sınırdan şey yaptırabilirsiniz. Yeşil, kırmızıya geldik. Yeşil sigortayı yaptırabilirsiniz. Sigorta 15 günlük olarak 47 euro fiyatı var. 47.5. 50 cent de 50 var. cent var tabii çok, şimdi. Çok önemli bir detay. 50 cent 15 lira yapıyor. Süreyi ne kadar uzun alırsanız, hani eğer birkaç kere çıkacaksanız ya da ben bu vizem atıyorum 6 aylık, 6 ay boyunca gideceğim geleceğim diyorsanız, uzun alırsanız fiyat olarak avantajı var. O da 90 euro mu? 90 euro falan da, onun fiyatını hatırlamıyorum ama listeyi yapıştırın. Şu an ortamız boş olduğu için şu bölüme koyarım büyük ihtimalle. Koyuyorum bunları. Koymadığını biliyoruz. Koyuyorum. Ayrıca tabii ki bu işlemleri yapabilmek için bir saniye şuradan dönüş yapacağım, arkadan korna geldi. Tabii ki yurt dışına çıkış işlemi yapmak için ihtiyacınız olan konulardan bir tanesi, Yunanistan'ın gelme özelinden bahsetmiyorum. Yani Bulgaristan, Yunanistan fark etmez, özür dilerim. Bir Schengen vizesine ihtiyacınız var. Ana karada olduğumuz için kapıda Schengen uygulaması burada yok.
otomatik olarak. Ya zaten kapıda Schengen tam olarak hangi tarihte başlıyor, hangi tarihte bitiyor, bu pandemiden sonra bayağı bir karıştı. Onu iyice araştırmadan zaten hiç ona güvenerek bir şey yapmayın. Tarih değişiyor, doğru Evet, söylüyorsunuz. direkt Schengen'i almak, cebe koymak daha mantıklı. Biz karavansız geldiğimiz için şu konuyu biz yapmadık ama size bilgi olarak verelim. O1 belgeli bir karavanınız varsa yeşil sigorta ihtiyacınız yok. O2 belgeli karavanınız varsa tabii ki yeşil sigortayı ona da yaptırmanız gerekiyor. Aynı bedel üzerinden bir de ona sigorta yaptırmanız gerekiyor. Yani 47 yani 90 euro civarında bir ücret ödenmesi gerekiyor. 95 euro falan oluyor herhalde. Evet. Aynı zamanda tabii ki yurt dışına çıkarken araçlar çıkarken daha ondan bahsediyorum. Karavan da dahil olmak üzere sigortası, işte muayenesi, ıvırı zıvırı ve O1 belgeli karavanınız varsa da tabii ki faturası ve O belgesinin yanınızda olması gerekiyor. Bunlar araçlarla ilgili konular. Sizin zaten bir Schengen'e ihtiyacınız var. Onu da kenara bıraktık. Bir de yeşil pasaportunuz, gri pasaportunuz hiç fark etmez. Bordo pasaport renginden bağımsız olarak 150 lira kişi başı yurt dışı çıkış harcı ödüyorsunuz. Onu da direkt kapıda, sınır kapısında gişeler var. Oradan alabiliyorsunuz. Ek olarak bir de interaktif vergi, yani bankacılıklardan da yapılıyor. Online bankacılıktan da yapılıyor ama hani sisteme yansıdı yansımadı sorunlarını aşmak için aslında interaktif vergi dairesi var. Oradan yapılıyor ama şimdiye kadar denediğim süreçlerde hüsrana uğradığımı söyleyeyim. Yani tam o sırada sistemde yenileme oluyor, bir şey oluyor falan, %100 çalıştığını henüz gerçekten göremedim. O yüzden garanti riske olması. atmak olabiliyor. Ben şu an mesela bir fazladan 150 TL ödedim kendi adıma. Şurada hazır duruyorken, yani garanti olması için şu kağıt olan versiyonunu almanız bence daha faydalı. Evet, dünyanın en gereksiz belgesi. Evet, bizde de var zaten. Başka herhalde bir yerde yoktu diye Yok. biliyorum. Onun harici Güldeniz yarım saatten bahsediyor. Yani gerçekten çok kısa sürdü bizim çıkışımız ama bu size bir referans olmasın. Söyleyebiliriz ama hiçbir şekilde arabayı falan Evet. kontrol etmediler. Yani biz en azından ne bir köpek ne başka bir şey, hiçbir şekilde fiziki olarak bir arama olmadı. Midilli'ye giderken arabaları köpekler hani koklayarak işte bir arama çalışması falan yaptırmıştı. Hiç öyle bir şey olmadı. Direkt geçtik. Sadece pasaport kontrolü. Akabinde de devam ettik. Sınırdan geçtik. Ya benim önerim, siz zaman ayarlamasını yaparken 2 saat bir geçiş süresi belirleyin. Garanti olsun. Erken geçerseniz bizim gibi avantajını, geçemezseniz de en azından hani bu zamanı belirleyin. Çünkü arabanız aranabilir, siz aranabilirsiniz, önünüzdeki arabalar aranabilir, bekleyebilirsiniz. Biz yani çok rahat geçtik. Hatta yani Yunan tarafına geçtiğimiz sırada bizim başka araçlardan birkaç evrak daha istediler. Ne istediklerini bilmiyorum, onları hani göremedim de biz sadece pasaportları verdik, hani yüzümüze bile bakmadan kaşemizi vurdular ve gönderdiler bizi. Hani bu bizim yarım saatte geçmemiz size bir referans olmasın ama hani bize denk geldiği zaman bu kadar kısa sürelerde geçebiliyorsunuz. Ondan sonra biz sınırdan geçtikten sonra direkt otoyola bağlandık. Nasıl çalıştığını, sistemini hala çözemedim ben o otoyolun ama 1.20, 1.70 ve 1.40 olarak, euro olarak 3 tane gişede ödeme yaptık. Kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Bu arada Kavala'ya kadar olan mesafede 3 tane gişeden giriş yaptık. Toplam ne kadar ediyor? 4. Boş ver, 5. matematik hesabını sen artık Yazarım oraya. Aşağıya koyarım onu. 1 euro kadar otoyol ücret ödedik. Yollar inanılmaz sakin. Zaten ülke nüfusu da az olmasından ötürü yani rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Onu anlattık. Pasaportları zaten konuştuk. Onu zaten mecburi olan konuları anlattık. Evrakları anlattık. Başka söyleyeceğimiz evrakla ilgili, geçişle ilgili bir şey var mı? Yok. Benim de aklıma gelmiyor. Şunu da hazır anlatayım. Yani hani fiyatlar nasıldır, ülkedeki fiyatlar nasıl vesaire falan ilgili düşünürken biz mesela şu anda bir Selanik'e giderken az önce bu Airbnb üzerinden rezervasyon yaptırdık. Bir eve rezervasyon yaptırdık. 80 euro mu oluyor? 80 euronun biraz üstünde galiba. 2 gece. 2 gece ama bu arada ev anladığım kadarıyla daha fazla kişinin konaklamasına uygun gibi gözüküyor ama hani Merkezi bir merkezi bu konumda arada hani Selanik'te.
Gülden'in dediği gibi yani direkt hani şehrin içinde. Otoyolda benzin istasyonu. Ha evet, onu söyleyecektim ben Evet, de. evet. İlk Edirne'den çıktınız. Biz uzunca bir süre hiçbir şekilde bir benzin istasyonu göremedik. Zaten hani genelde Türkler Türkiye sınırını geçmeden benzinlerini dolduruyorlar. Çünkü burada hani kurdan dolayı daha maliyetli bir şey oluyor. Hemen şurada şu anda az önce gördüm 1.69 şu an euro olarak burada Güzel. dizelin litre fiyatı. Benzin de 2 euroya yakın Ona galiba. bakma. 1.90, 1.89 falan öyle bir şey olması lazımdı. Yani her türlü benzin ve dizel açısından Türkiye daha uyguna geliyor. Benim de bildiğim zaten herkes çıkmadan önce orada dolduruyor. Ondan sonrasında buraya geçiyor. Ama dediğimiz gibi velev ki dolduramadınız. O zaman uzunca bir süre eğer otobandan gidiyorsanız herhangi bir benzin istasyonu yok. Onu göze almalısınız. Yani otoyoldan çıkıp aradaki şehir merkezlerine işte Dede Ağacı'nın içine İçine. işte oranın adına falan adını söyleyeyim. İstençe. İstençe'nin içine falan girip çıkmanız gerekebilir yakıt almak için. O yüzden hani garanti olsun hem ekonomik hem de garanti olması için siz sınırdan hemen gelmeden önce Shell vardı bir tane hemen sınıra yakınken ya da Malkara Keşan taraflarında yakıtınızı doldurun. Çünkü hani gerçekten kur bazında baktığımız zaman da şu an çok ciddi fark ediyor. Evet. Kur bazına bakmasak bile kendimizi garantiye almamız lazım. Çünkü orada bu neymiş ya? Orada bir yakıt istasyonu yok yol üzerinde. Söyleyeceklerimiz Bu kadar mı? Bir hemen tekrar düşelim. Yeşil Ama- sigortadan bahsettik. Tamam. Yurt dışı çıkış harcından bahsettik. Sürekli olarak bunları kendi kendine çek edemezsin. Çek etmem lazım. Hazırlanıp gelmiyorsun dersine. Araba kullanıyorum ya aynı zamanda. Lütfen ya bir saniye. Bir saniye Güliz Hanım. Yani kısacası hani evraklarla ilgili unuttuğum bir şey olursa da aralara not olarak eklemiş olurum. Siz yani notlu olarak görüyor olabilirsiniz. Eklemez. Eklerim. Onu siz bana güvenin. Ekliyorum ben arada o görmüyor. En son köpeğe koyduğunu görmedik. Hem de ben videoda tam öncesinden bahsetmişken yok köpeğe koyarım bilmem ne yaparım. Bari onun üzerine koy. Yalandan olsa koy. Var mı Köpeğin köpek? fotoğrafını Yok. bulamadım. Koyarım demeyeceksin o zaman. Ben var diye düşündüm. Ya çok da bu bahanelerim Hadi basit. bunun da üstüne koyma görelim. Neyi koymayacağım? Köpeği mi? Hayır. Ne koyacaktın? Eksik bir şeyler varsa onları ekleyeceğim işte. Allah Allah. Tamam o zaman Selanik'te görüşür O zaman müyüz? yeniden ekstradan aklımıza gelen bir şey olmazsa Selanik'te görüşüyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Evet, sonunda Selanik'teyiz. Selanik'te Aristoteles Meydanı'ndayız. Sürekli Selanik'te açalım dediği için artık burada bir açmak istedik. Aristoteles Meydanı böyle genişçe bir meydan. Ben zaten şimdi buranın üzerine kısa bir video koyuyor olacağım detayları göstermek için. Geldik Selanik'e. Direkt Airbnb'den kiraladığımız yere gittik. Böyle bir dinlendik, duş aldık. 1 saat kadar uyuyup herhalde çıktık. Şimdi de bir şeyler yiyip ondan muhtemelen bugün sadece bir şeyler yeriz ve artık yarın dolaşmaya devam ederiz. Evet, memnun musunuz yemeğinizden? Yani memnun olmamak mümkün değil. Bence. Nasıl yani kalamar olarak nasıl bir şey bu? Burası da Selanik liman. Liman. Güldeniz'in tabiriyle İzmir'deki Pierre Loti'nin Selanik versiyonu. Benziyor ama gerçekten. Benziyor. Burası böyle normal bildiğimiz bir liman aslında bizim bahsettiği gibi Güldeniz'in aslında Pierre Loti'ye benzeyen bir yer. Liman ve böyle gençler. Pierre Loti değil ya. Pierre Loti nereden Pierre çıktı? Loti Pierre, İstanbul'da. Konak Pierre. Konak Pierre gibi bir yer ve böyle gençler oturmuşlar. Kendilerince arkadaş takılıyorlar. Mekanlar falan var. Sesli biraz mekanlar böyle bir Müzikli, hafiflik. içmeli, yemekli. Normal. Yani bistro gibi yerler var. Böyle güzel bir yer yapmışlar. Buraya da bir çekelim dedik. Burada bir market varmış da oraya da gündüz sinek ilacı kesin lazım. Evet, yani bunu bence söyleyelim. Mutlaka gelecekseniz. Şu konuyu bir kesin dile getirelim. Evet, her yanımız sinek ısırığı oldu gerçekten. Kesinlikle yani. Biz genelde kampa giderken falan alıyoruz. Çünkü hani doğanın içerisinde çok fazla oluyor sinek. Ya da böyle ısırıcı neyler? Böcekler. Evet.
Ama yani Hiç düşünemedim gerçekten. bir yerde oturup yemek yiyorduk az önce ve gerçekten ben sinekten dolayı kalktım. Oturmak istemedim. Yani o Çok mekana da sinek özel var. bir şey değil. Yani Her Çan- yerde. Yürürken bile ısırıyorlar. çantayı ilk koyacağız. Şu an böyle elimi yaptım, göründü mü bilmiyorum. Sinek geldi yine çünkü. Çantayı hazırlarken ilk içine sinek ilacı koy kesinlikle. Evet. Hiç yani ıskalamayın onu. Belediye çalışmıyor. Evet. Selanik Belediyesi kınıyorum. Hiç böyle sinek ilaçlama aracı falan da görmedik. Çok fena. Çok. Her yanımı ısırdılar. O zaman ne yapıyoruz? Bir gidelim bir Şimdi biraz daha yürüyüş yapıp sonra çay kahve bir şeyler. evet. Tamam.